Kötü adam ne kadar başarılıysa film de o kadar başarılıdır. Bu en önemli kuraldır demiş Alfred Hitchcock. Bu videoda size senaryo yazımının alt başlıklarından olan protagonist ve antagonistten bahsedeceğim. Protagonist tıpkı Pamuk Prenses ya da Clarice Starling gibi iyi kahraman, antagonist ise tam zıttı olan Kraliçe ya da Doktor Hannibal gibi kötü kahraman olarak bilinir. İyi kahraman kötü kahramana karşı. Siz de kafanızda bir karakter oluşturun. Bu karakteri şimdiki zamanını anlayabilmek için genelde geçmişine gitmek gerekir. Bu yüzden oluşturduğunuz karakterin geçmişine, pratik ve duygusal detayları göz önüne alarak bakın ve değerlendirin. Geçmişine göre karakter ne durumda veya arada bir olay yaşadıysa ne yaşadı ve onu nasıl etkiledi, bu olayla birlikte neler değişti? Bu tarz karakter üzerine derinlemesine düşünme, genelde baş karakter olan protagonisti sağlam temeller üzerine kurar ve anlatmak istediğinizi protagonistin bakış açısından rahatlıkla anlatabilirsiniz. Antagonist ise sizin besleyip büyüttüğünüz protagonistinize zarar veren, yani hedefinin önüne çıkan kötü karakterdir. Tıpkı Harry Potter'ın ezeli düşmanı Lord Voldemort gibi. En iyi sahnelerden biri gerçekten. Sevgili antagonistler baş kahramanımıza müdahalelerde bulunarak sürekli rotayla oynar. Hatta bazı filmlerde bu o kadar aşırı olur ki artık antagoniste içten düşmanlığımız dışa vurabilir. Bize yeter artık dedirtebilir. Bu kadar aşırı olmasa da aslında antagonistin bir gizli amacı da baş karakterimizi farklı eylem haritalarıyla çözüme kavuşturmaktır. Yani bir nevi kötülük yapmak isterken çözüm iyi bir sonuca ulaşabilir. Tabii her kötü karakter canlı olmak zorunda da değildir. Mesela 1975 yapımı Jaws filminde bir köpek balığı kötü karakterin ta kendisidir. Her filmde karakterlerin içinde bulundukları çevre, yaşadıkları, görüntüleri, kişilikleri, motivasyonları şimdiki zamanda yaşadıkları ile ilgili ipucu verir. Mesela karakter analizi ile ilgili çok ilginç bir örnek olan 2019 yapımı Joker filminde hepimizin baş antagonist olarak tanıdığı Joker, yaşadıklarıyla, diyalog ve eylemlerinin arkasında yatan sebeplerle yani motivasyonuyla herkesi filmin sonunda şaşırtmış, derin bir çizgi olan protagonist tarafına bazıları için hızlı bir geçiş yapmıştır. Hatta yıllardır ölüp bittiğimiz Batman, zengin aile çocuğu olarak alt sıraya bile düşmüş olabilir. Her ne kadar Joker acıdan zevk alsa da filmin sonunda halktan biri olarak Batman'den daha çok empati kurdurmuş ve bir şekilde halkın sevgilisi haline gelmiştir. İşte Joker karakter arkı dediğimiz protagonistin film boyunca yaptığı yolculuğa güzel bir örnektir. Çünkü karakter ciddi bir değişim sürecine girmiştir. Bu yüzden Joker için bir nevi hem protagonist hem de antagonist olabilen nadir karakterlerdendir diyebiliriz. Siz de izlediğiniz filmleri karakter analizi yaparak daha sürükleyici hale getirebilirsiniz. Beni izlediniz, izlemeye devam ediniz. Teşekkürler.